Yıldızlara değil, sistemine inanan bir hoca. Her şeyini kaybetmiş bir baba. Onu bir gün soyunma odasında dans edip şakalar yaparken de görebilirsiniz. Tozu dumana katarken de. Tek vücutta iki ayrı insan. Paris'te ilki başaran bir kahraman. Luis Enrique. Did you think it was coincidence? So many good things all happening for you. All for you, Norman. What do you want? To say what you won't. To do what you can't. To remove those in your way. You killed them. We killed them. We? Remember your little accident in the laboratory? Performance enhancers. Bingo. Me, your greatest creation. Bringing you what you've always wanted. Power beyond your wildest dreams, and it's only the beginning. 1991 yazında Real Madrid bir keşif yaptı. Sporting Gijon'da forma giyen bir genç, bir hücum oyuncusu. Henüz 20'lerinin başında, adı Luis Enrique. La Liga'da ilk sezonda 42 maçta 17 gol atmıştı. Madrid'den teklifi aldı, 5 yıllık sözleşmeyi imza attı. İlk günler zorluydu. Ona göre net bir hücumcu olsa da ileride Enrique'ye yer yoktu. Belki en çok uyum sağlayacağı 10 numara Jorge Hagi ile doluydu. Başta merkeze ve orta sahanın sağına çekildi. Mevkisi sağ beke kadar gerilere geldi. İstatistik üretemedi. Takımda kalması gerektiğine yönetimi uyum sağlayarak ikna etti. 5 yıllık kontrat süresince 213 maçta 18 gol 9 asist yaptı. Sözleşmesinin sonunda birkaç büyük takım sıradaydı. Aralarında uç bir ihtimal de vardı. Umursamadı. Doğru bildiğini yaptı. Madrid'den ayrılıp ezeli rakibe Barcelona'ya imza attı. Büyükler arası transferler her zaman tartışmalı olur. Bu da onlardan biriydi. Fakat Enrique şartlara uyum sağlama noktasında ustalaşmış bir isimdi. Kendi söylemiyle sadece 10 dakikasını aldı. Soyunma odasına girdiği ilk günden Barcelonalıydı. Burada gol atmayı yeniden hatırladım diyor. Madrid'de 5 yılda ulaştığı gol sayısını tek sezonda yakaladı. Brezilya ekolüyle soyunma odasında neşeli bir takım, sahada birbirini kollayan bireylere değil sisteme bağlı oyuncu grubu. Ronaldo Nazario, Rivaldo, Figo, Guardiola, Xavi, Iniesta, Ronaldinho. Büyük isimlerle oynadı, büyük hocalarla çalıştı. Bobby Robson, Louis van Gaal, Frank Rijkaard. Bir de o dönem takımın tercümanı vardı. Jose Mourinho. Tesislere aynı yıl adım atmışlardı. Birlikte geçen 4 yıl boyunca ikili hep iyi anlaştı. Enrique bugünün temellerini Barcelona'da attı. 300 maç, 108 gol, 40 asist. İkisi La Liga toplam 8 kupa. Hiçbir mevkiye demir atmadı. Kale hariç her noktada gezgin bir kariyeri imza attı. Son yıllarında sakatlıkları sıklaştı. İlk takım Sporting Gijon'dan da teklif vardı ama düşük bir formla sahaya çıkamayacak kadar gurur yapan bir adamdı. 34 yaşında emeklilik kararı aldı. Sahadaki kariyerinin sonu da yeni bir hikaye için satır başıydı. Çocukluğundan beri farklı sporlarla uğraştı. Futbol sonrası dağ bisikleti yaptı, koşu maratonlarına katıldı. Hiçbiri futbolun yerini tutamayınca dönüş yaptı. Teknik adamlık için ilk adres bıraktığı nokta Barcelona.
B takımına 124 maç çalıştırdı. A takım seviyesinde açılışı yüksekten Roma ile yaptı. İmzayı atarken başarı vaat etse de olmadı. Takımı Avrupa kupalarına taşıyamayınca ilk sezonun sonunda ayrıldı. Ancak Roma kariyerinin Enrique için hayati bir önemi var. Yıldız oyuncu hegemonyasındaki takım tecrübesini İtalya'da edindi. Birçoklarına göre Enrique, Messi'li Barcelona'yı yönetmeyi, Totti'li Roma'yı çalıştırarak öğrendi. Kariyeri Celta Vigo'da yükselişe geçti. Ancelotti'nin çalıştırdığı Real Madrid'i mağlup etti. Aldığı galibiyetle şampiyonluğun kaderini değiştirdi. Bir önceki sezonu 17. tamamlayan Celta ligi 9. bitirdi. Sezon sonunda beklediği teklif geldi. Guardiola sonrası Barcelona yeni bir lider arıyor, camiayı tanıyan birilerine ihtiyaç duyuyordu. Bu iş için seçilen isim Luis Enrique oldu. Üst üste 2 yıl Real önünde şampiyonluk yaşadı. Kimilerine göre kupaları kazanan Enrique değil, takımdı. Futbolun gördüğü en acımasız hücum hatlarından birini MSN'i icat etti. Messi, Suarez, Neymar. 2014-15 sezonunda bu üçlü 122 gol üretti. Guardiola'nın galibiyet serisi rekorunu egale etti. Devler Ligi yarı finalinde Pep'in çalıştırdığı Bayern Münih'i eledi. İlk yılında Şampiyonlar Ligi, La Liga ve İspanya Kupası'yla üçledi. Kutlamalarda ise ona en çok küçük kızı Sana eşlik etti. 97'de evlendi Enrique. Eşi Elena Cuyel'le 3 çocukları oldu. Pacho, Sira ve Sana. Ailesine düşkün bir adamdı. Kazanmak için motivasyon ona eşi ve çocukları sağlardı. Barcelona başında 2. yıla da aynı motivasyonla başladı. İstikrar için takıma yeni isimler lazımdı. Liste başı Atletico'nun 10 numarası El Turco, yani Arda Turan. Neymar'ın sahada olmadığı zamanlarda Enrique hücum üçlüsünü Messi, Suarez ve Arda ile hazırladı. 2. yılını da La Liga şampiyonu olarak tamamladı. Ancak Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico engelini aşamadı. 2016-17'de kadroda bazı tercihleri değişti. Bu durum soyunma odasında da tansiyonu zaman zaman yükseltti. Sezon 2. sırada bitti. Şampiyonlar Ligi'ne yine çeyrek finalde veda edildi. Tartışmaların dozu önceki yıllara göre artık daha şiddetliydi. Hem ligde hem Avrupa'da sonuç yoksa Barcelona gibi bir adreste sesler yükselir. O da sözleşmesinin sonunda bir şeyleri kafada bitirdi. Futbolu bıraktığı yuvaya bu kez teknik direktör olarak veda etti. Bir lider, bir sistem adamı. Bunlar İspanya Futbol Federasyonu'nun milli takım için aradığı en önemli 2 kriterdi. 2018 Dünya Kupası kaybedilmiş, teknik direktör Julen Lopetegui Real Madrid'in teklifini kabul etmiş, yerine sportif direktör Fernando Hierro geçmişti. Aranan farklı biriydi. Görev için bir senedir boşta olan Luis Enrique seçildi. Her şey seyrinde gidiyor, takım Euro 2020'ye hazırlanıyordu. Aldığı bir haber her şeyi değiştirdi. 2 yıllık imzasından 11 ay sonra istifa etti. Detaylı açıklama gelmedi. Söylenene göre sebep kişiseldi. Bir İspanyol atasözü var. La familia es todo. Aile her şeydir. Luis Enrique için de böyleydi. İstifasının sebebi Barcelona'da kupaları beraber kutladığı 9 yaşındaki kızı Sana Enrique'ydi. Doktorların söylediğine göre kemik kanseriydi. Verilen ilaçlar 5 aylık yoğun tedavi. Her yol denendi. Sanita'nın küçük bedeni kanseri yenemedi. Enrique hayatının en acı demecini kızının vefatıyla verdi. Her son bir başlangıç demiştik. Ancak tarifi olmayan evlat acısı bu hepsinden farklıydı. Kaybedilen maçlar, yarıda kalan turnuvalar hepsi bir noktada anlamsızdı. Ama o bu noktayı bile anlamlandıracak kadar güçlü bir adamdı. Kendisini tıpkı gençliğindeki gibi bisikletinin üzerine attı. Günlerce dağlara çıktı, bir çıkış yolu aradı. Yollardayken farkına vardı. Ona göre kızı hala yanındaydı. Bir yerlerde hala onu izlediğine inandı. Bu düşünce sayesinde yeniden ayağa kalktı. Babaannesi Sana'nın fotoğraflarını kaldırmıştı. Enrique bunun sebebini sorduğunda dayanamıyoruz yanıtını aldı. Evin her köşesine tekrar kızının fotoğraflarını astı. O şanssız bir adam değil. Kızıyla harika 9 yıl geçiren şanslı bir babaydı. Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado. Yo me considero afortunado. Muy afortunado. Pero si te ha muerto una niña, tu hija a los 9 años. Bueno, mi hija vino a vivir con nosotros 9 años maravillosos
Tenemos mil recuerdos de ella, vídeos, cosas increíbles. Mi madre no podía tener fotos de Sana. Hasta que llegué a casa y le dije, ¿por qué no hay ninguna foto de Sana, mamá? No puedo. Mamá, tienes que poner a Sana. Sana está viva. En el plano físico no está, pero en el plano espiritual está, porque cada día hablamos de ella y nos reímos y recordamos. Porque yo pienso que Sana todavía nos ve. ¿Cómo quiero que Sana piense que vivimos esto? Teknik direktörlüğe dönüş yaptı. 2020 Dünya Kupası başlamadan İspanya'yı tekrar devraldı. Taze acısına rağmen takımı Euro 2020'de yarı finale kadar taşıdı. Kupa hayalleri finalde İngiltere'yi de deviren İtalya'ya bırakıldı. 2022 Dünya Kupası'nda da olmadı. Son 16 eşleşmesinde turnuvanın sürpriz takımı Fas atladı. Başarı kazanamadı ama takıma bir iskelet bıraktı. Gençlere yatırım yaptı. O İspanya 2024'te Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. 7-8 aylık bir boşluğun ardından tekrar hazırdı. Yeni bölüm için Fransa'ya doğru yola çıktı. Paris Saint-Germain'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Roma'da Totti, Barcelona'da Messi, burada ise Mbappe vardı. Ligde sezonu Monaco'nun 9 puan önünde zirvede tamamladı. İlk yılında 3 kupa kazandırdı. Şampiyonluklar birçoğunu şaşırtmadı. Hatta Lig 1 için Paris Saint-Germain dominasyonu sebebiyle çiftçi ligi yorumları yapıldı. O da bu sezona farklı bir motivasyonla başladı. Enrique'nin oyununu anlamak için önce onu anlamak gerek. Modern futbolun son yıllardaki iki temel ismi üzerinden örnekleyelim. Pep Guardiola ve Jürgen Klopp. İkisi de birbirine zıt kutup. Pep, psikopat derecesinde sistem hastası. Klopp ise duygu ve iletişim odaklı. Enrique'nin en iyi tanımı ise bu ikisinin karışımı. Onu bir gün soyunma odasında dans edip şakalar yaparken de görebilirsiniz. Oyundan memnun değilse tozu dumana katarken de. Seri duygu geçişleri, sinir katsayısının hızlı yükselişleri, kadro üzerinde dominasyonu genelde bu şekilde sağlıyor. Bir karar aldıysa herkesten bu karara sadakat bekliyor. Sadık olmayan her kim olursa olsun harcama potansiyeli var. Oyununda doğaçlama yok, her şey planlı. Bu noktada da egolu yıldızlarla genelde arası soğuk. Kulağa diktatör gibi geliyor ama değil. Tek bir hedefi var. Tabiri caizse sert bir abi gibi takımı ortak paydada toplamak. Birbirine zıt iki yönünü aynı anda gösterdiği en belirgin kişi muhtemelen Mbappe. Kylian Madrid'e gitmeden önceydi. 2023-24 sezonu Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesi. Rakip tanıdık, Barcelona. Paris Saint-Germain ilk maçı 3-2 kaybetti. Rövanş öncesi Enrique Mbappe'yi bir salona çekti. Neden savunma yapması gerektiğini, nasıl lider olabileceğini onu hem överek hem de gözünün içine sokarak tarif etti. O güne kadar Kylian herkes pamuklara sararken, o kaybedecek hiçbir şeyi olmayan bir adam olarak hitap etti. Yo te he leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Tú tienes que dar ese ejemplo primero como persona y como jugador de ir a presionar. Vas a tener a Cubarsí, vas a ser tú el que marque a Cubarsí y a Ter Stegen. Y te vas a pegar todo el partido presionando a Cubarsí que no avance y presionando a Ter Stegen para que juegue rápido. Y volviendo rápido. ¿Para qué? Para ser un líder. Porque tú piensas como que tú nos tienes que marcar los goles. Claro, tú eres un fenómeno, un top mundial, ninguna duda. Pero yo, no me vale eso. Un líder de verdad es que cuando no nos puedes ayudar con los goles, porque el otro día tenías a dos jugadores de alto nivel para ti y no puedes ayudarnos, tú nos ayudas en todo lo defensivo. Coges así y dices, chavales, línea defensiva, quedaros ahí 4, que yo voy a coger a mis dos compañeros, porque si tú solo presionas, es la hostia. Pero si encima coges a Ousmane y a Colomboani o a Barcola o a Gonzalo o a Marco Asensio y te pones tú como ejemplo a presionar, ¿sabes lo que tenemos? Una puta máquina de equipo. Eso es lo que yo quiero que hagas tú, como líder aquí, los 2 meses que te quedan. Yo quiero que te vayas de aquí por la puerta grande, Kiki, ninguna duda, pero te lo tienes que ganar. Y te lo tienes que ganar no atacando. Atacando ya sé que eres Dios. Atacando no hay nadie como tú, ya lo sé. Pero el día que tú no ataques, tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo. Eso es un líder, eso es Michael Jordan. ¿Sí? Sí. ¿Te queda claro? Sí. Pues ya te explicaré el ataque mañana. Vale. Gracias. Paris Saint-Germain rövanşta turu 4-1 ile tersine çevirdi. 2 golü Enrique'nin maçtan önce konuşma yaptığı Kylian kaydetti. 7 yıllık birliktelik 2024 yazında bitti. Mbappe'den bahsediyoruz. Uzun süredir taraftar Mbappe'siz bir PSG düşünmemişti. Bunun planını ilk yapan belki de Enrique'ydi. Zaten Mbappe'nin hayali de idolü Ronaldo gibi Madrid forması giymekti.
Emre Özcan hariç çoğunluk bunun Paris Saint-Germain'e iyi geleceğini tahmin edemezdi. Barcola, Kvara, Desire Doué, Dembele. Kanat temelli isimlerle hücumda baş döndüren bir sistem inşa etti. Hepsinden yüksek verim elde etti. Barcola, Mbappe'nin veliahtı olarak gösterildi. Kvara, Napoli sonrası en üst seviyeye adapte edildi. Doué'yi herkes Neymar'a benzetti. Ve tabii ki Dembele. Geçen yıl 42 maçta 6 gol, 14 asisti vardı. Sık sık sakatlanırdı. Bu sezon 48 maçta 33 gol, 13 asiste alev aldı. Barcola geçen yıl 42 maçta 5 gol 9 asist yapmıştı. Bu sezon 57 maça çıkıp 21 gol, 18 asistle 39 gole katkı sağladı. Paris Saint-Germain artık İspanyol hocasıyla imaj olarak da farklı. Sosyal medyada itici bir takım bir aileye dönüştü şeklinde yorumlar var. Bu dönüşümü de Enrique sistemi sağladı. Ligde bitimi 6 hafta kala şampiyonluğu garanti altına aldı. Fransa kupasını kazandırdı. Kısacası Mbappe'nin gidişiyle Paris'ten bir yıldız ayrıldı, yerini gerçek bir takım aldı. Futbolun en büyük bütçelerinden birinin dev bir sermayenin Ville Lumière yani Işık Şehri Paris'in müzesinde tek bir eksik. Yıllarca uğruna mücadele edildi. Dünyanın en iyi futbolcuları transfer edildi. Hiçbiri Şampiyonlar Ligi'ni elde edemedi. Bu sezon beklenti hiç de yüksek değildi. Ama Paris Saint-Germain 16 maçta 33 gol attı. Son 16'da Premier Lig şampiyonu Liverpool'u, yarı finalde Premier Lig ikincisi Arsenal'ı devre dışı bıraktı. Finalde Inzaghi'nin Inter'ini karşısına aldı. Mağlup edilmesi en zor rakip kimdir bilir misiniz? Kaybedecek bir şeyi olmayan bir adam. Başarısına çiftçi ligi dediler, küçümsediler, aldırmadı. Yıldız ilacından vazgeçip takımdaşlık aşıladı. Luis Enrique, Avrupa zirvesine giden yola kızının hayaliyle çıktı. Paris Saint-Germain'e tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandırdı. Porque a mi hija le gustaban mucho las fiestas y estoy seguro que donde está sigue haciendo fiestas. Y recuerdo una foto que tengo increíble con ella en la final de la Champions en Berlín, después de ganar la Champions, clavando una bandera del Fútbol Club Barcelona en el campo. Tengo el deseo de poder hacer lo mismo con el Paris Saint-Germain. No estará mi hija, pero no estará físicamente, pero estará espiritualmente, y eso para mí es muy importante. En la vida forma algo muy importante, que es también saber superar las desgracias y las cosas que no nos gustan. Lucho, ¿has probado alguna vez el helado de huevo? Está buenísimo. Hostia, pues no lo he probado.